Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda daha önce yapılış aşamalarını anlatmış olduğum tığ işi mini karelerin birleştirilmesini göstereceğim. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım birleştirme yöntemini tüm kare motiflerinizde uyarlayabilirsiniz. Ve birleştirme yöntemini yaparken bütün motiflerin ortasında kullanmış olduğum mavi renk ile birleştirme yapacağım. Siz istediğiniz renk ile birleştirmesini yapabilirsiniz. Tığ numarası olarak 2 milimetre ile birleştirmeyi yapacağım. Çünkü motifleri 2 numara tığ ile örmüştüm. Şimdi renk kombinini ayarlayalım. Şu şekilde. 2 ön yüz birbirine kapatıyorum. Buranın da ters yüzü, diğer tarafında ters yüzünü bir adet zincir yaptım ve köşelerde yapmış olduğum 2 zincir boşluğunun içerisinden önlü arkalı tığ geçirerek ipi buraya sabitleyelim. Ve şimdi sırayla karşılıklı ilmekleri birleştireceğiz. Bakın buradaki ilk birinci ilmeğin iç arka tarafı, buradaki ilmeğin de yine birbirine bakan iç kısımlar. Sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiş yapıyorum. Bize bakan ilmek değil, iç taraftaki ilmek ile diğer motifin iç tarafındaki ilmek. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yaparak devam edeceğiz. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman artık buradaki ilmeği almıyoruz. Çünkü burada köşede yapmış olduğumuz 2 zincir. Birinci boşluktan aldım. Arka taraftaki 2 zincir boşluğunun içerisinden de geçirerek buraya sık iğne ile kapattım. Bir zincir ve şimdi diğer 2 motifi alıyorum. Yeşil, turuncu şeklinde devam edeceğim için burada da turuncudan sonra yeşili kullanacağım. Ve yine 2 ön yüzü bu şekilde kapatalım. Bir zincirden sonra buradaki 2 köşeyi birleştireceğiz. Şimdi burada yapmış olduğumuz sık iğnelerin aynısını yaparak devam edeceğiz. Bakın birinci ilmeğin iç taraftaki kısmı. Burada da yine zincir değil, birinci ilmeğin iç taraftaki kısmı. Sık iğneleri yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz.
Ve son ilmekten sonra iki köşeyi, iki zincir boşluklarındaki köşelere tekrar sık iğne yaparak birleştirdim. Bir zincir ve sonraki motife geçiş yapıyoruz. Aynı yöntemle birbirine ters kapayacağız. Köşelerden başlayarak bu şekilde istediğiniz motifleri yan yana birleştirmeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu anda 4 tane yan yana motifi aralarında birer zincir çekerek birleştirdim ve toplam şu anda 8 tane motif önlü arkalı bu şekilde birleşmiş oldu. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ve birleştireceğiniz kare motifler bittikten sonra iki zincir boşluklarının içerisine tekrar sık iğne, bir zincir ve ipi burada kopartıyoruz. Şu anda motifimizin birleştirmesine bir bakalım. Bu şekilde bir görünümü oldu. Yapacağınız parça kadar motifleri bu şekilde birleştirmeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. En son paralel bir şekilde buradaki ara noktaları birleştireceğiz. Bütün motifleriniz bittikten sonra birleştirme işlemini yaparsanız sizin için daha kolay olacaktır. Ve burada kopartmış olduğumuz ipi de bu ilmeklerin arasından gizleyebildiğiniz kadar gizleyebilirsiniz. Şimdi bu ara kısımları birleştirelim. Tekrar iki ön yüzler birbirine bakacak vaziyette bu şekilde katlayalım. Bakın buranın da ters yüzü, buradaki noktanın da ters yüzü. Aynı işlemleri yapacağız. Köşedeki iki zincir boşluklarının içerisinden bir zincir yaparak ipi sabitleyelim. Ve şimdi yine karşılıklı ilmeklerin iç birbirine bakan kısımlarından orta noktaya gelene kadar birleştirme işlemine devam edelim. Şu an karşılıklı iki tane ilmek kaldı. Bu ilmeklere de sık iğneyi yapıyorum. Ve şu anda köşedeki iki zincir boşluğuna geldik. Bakın her ikisinin de içerisinden tığı bu şekilde geçirdim. Ve tekrar buraya sık iğnemizi yaptık. Bir zincir. Her iki motifin ara geçişinde bir sonraki motife geçerken mutlaka iki zincir yapıyoruz. Önlü arkalı yine köşedeki iki zincir boşluklarından tekrar tığımızı geçirerek buraya sık iğne yapacağız ve sıra sonuna kadar karşılıklı ilmekleri birleştirerek sık iğne yapmaya devam edelim. Son ilmeklerden sonra
2 zincir boşluklarının içerisine sık iğne ve bir zincir yaparak ipi burada kopartalım. Kopartmış olduğumuz bu ipi de yapmış olduğumuz sık iğnelerin içerisinden yine gizleyelim. Ve birleştirmenin nasıl olduğuna bir bakalım. Şu anda bakın 4 tane motifi birleştirmiş olduk. Ve her motifin köşesinde bu şekilde bir desen oluşmuş oldu. Şimdi bir sonraki motifleri birleştireceğiz bu noktadan. Daha sonra diğer son motifi birleştireceğiz ve burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Ön yüzler birbirine bakacak şekilde tekrar katladım. Ve köşeden ipi sabitleyerek birleştirmeye devam edelim. Ve köşe noktaya kadar birleştirmeyi yapalım. Köşeye yaklaştım ve son karşılıklı ikişer tane ilmek kaldı. Buralara da tekrar sık iğneyi yapıyorum. Her iki zincir boşluğunun içerisinden tekrar sık iğne yaptım. Bir zincir ile sonraki iki motifin köşesinden birleştirerek bu işlemi yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tekrar burada da ikinci desen oluşmuş oldu. Ve ben daha önce kamera arkasında birçok motifi aynı yöntem ile birleştirdim. Bu şekilde bakın önce iki tanesini uzun bir vaziyette birleştirdim. Yani bu şekilde ikiye katlayarak önce burayı birleştirdim. Daha sonra bu iki motifi birleştirdikten sonra iki motifi birleştirebilirsiniz. Ya da gelen renk ile aynı mantıkla birleştirme işlemine devam edebilirsiniz. Yatay olarak birleştirme işlemini tamamladıktan sonra bütün motifleri dikey olarak tekrar birleştirdim ve hepsinin ortasında bu şekilde görmüş olduğunuz gibi çarpı desenleri oluşmuş oldu. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.